Merhaba, Bilgehan Demir ben. Ağır siklet boksunda 3 dev karşılaşma açıklandı. Eski 3 dünya şampiyonunun maçı açıklandı arkadaşlar. Kim kiminle, nerede, ne zaman maça çıkacak? Hepsini şimdi tek tek anlatıyorum. Tyson Fury, Deontay Wilder, Daniel Dubois, hepsinin maçları açıklandı. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Başlıyoruz. WBC'de elde etmiş olduğu ağır siklet dünya şampiyonluk unvanını 10 kez korumayı başaran Deontay Wilder, olimpiyatlarda üçüncülük kazanmış bir boksördü ve kendisi artık son dönemlerde istenilen performansı ortaya koyamıyordu. Deontay Wilder'ın bir geri dönüş mücadelesi, tam 40 yaşında ama kendine 42 yaşında bir rakip buldu. Deontay Wilder'ın maç yapacağı gün açıklandı. Bu tarih 4 Nisan sevgili arkadaşlar. 4 Nisan'da Deontay Wilder ringe çıkıyor. Peki kiminle nerede ringe çıkacak? Bunu da açıklayayım. Sevgili arkadaşlar, Deontay Wilder Londra'da, O2 Arena'da, İngiltere'de ringe çıkacak. Rakibi ise Derek Chisora. Evet, yanlış duymadınız, Derek Chisora. Derek Chisora is no small man either, 6'2", 6'3". Deontay Wilder 2020'de Tyson Fury ile karşı karşıya gelmiş ve unvanını kaybetmişti. Sonra bir rövanş yaptılar ve o rövanşı da kaybettikten sonra bir daha ne unvana kavuşabildi ne de bir unvan maçına çıkabildi. Şöyle söyleyeyim, son 6 maçının 4'ünü kaybetti. En son Tyrell Herndon karşılaşmasını kazandı. Biraz hayranlarını umutlandırdı. Boksa veda mı ediyor, etmiyor mu derken sevgili arkadaşlar bir haber geldi. Deontay Wilder İngiltere'de ringe çıkıyor diye. Derek Chisora rakibi gerçekten çok bela bir adam. 42 yaşında olduğuna bakmayın. Bu adam kesinlikle ve kesinlikle Deontay Wilder'ı zor durumlara sokacak. Arkadaşlar bu adam Tyson Fury'ye kaybettikten sonra son 3 maçında sırasıyla Gerald Washington'ı, Joe Joyce'u, Otto Wallin'i mağlup etti. Deontay Wilder'ın Chisora karşısında performansını gerçekten çok merak ediyorum. 6'7". Derek Chisora is no small man either. Derek Chisora daha önce bakın Vitali Klitschko'yla unvan maçı yapmış bir boksör. Tyson Fury ile unvan karşılaşmasına çıkmış bir ağır siklet. Alexander Usyk'le de dövüşmüş bir ağır sikletten bahsediyorum. Joshua ile dövüşmek istedi ama Joshua'na bir türlü fırsat vermedi. Olsa onunla da dövüşecekti. Bir Deontay Wilder, bir de Joshua ile dövüşmemişti. Şampiyonlardan, eski şampiyonlardan da diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, o gün gelip çatıyor. Deontay Wilder'ı da dövüştüğü isimler arasına alıyor. Ama Joshua hala dışarıda. Ve geçelim çok bomba bir maça daha. Ağır siklette bir karşılaşma daha açıklandı ki gerçekten heyecan verici. Ben açıkçası bu karşılaşmayı devlerin mücadelesi olarak nitelendiriyorum. Tüm federasyonlarda ayrı zamanlarda da olsa dünya şampiyonluğu yaşamış olan Tyson Fury ringe çıkacak ve onun da maç tarihi açıklandı. En son Alexander Usyk'le 2 maç üst üste yapıp ikisini de kaybeden Tyson Fury ilkinde undisputed maç yapmıştı. Yani ağır sikletteki bütün federasyonların kemerlerinin ortaya konulduğu o mücadelede Tyson Fury kaybetmiş, Alexander Usyk kazanmış ve tartışmasız ağır sikletin kralı Ukraynalı Usyk olmuştu. Tyson Fury daha sonra sevgili arkadaşlar boksu bıraktığını açıklarcasına bir duyuruda bulundu. En son maçını 2024 Aralık ayında Usyk'le yapmıştı. Aradan ciddi bir zaman dilimi geçti ve sevgili arkadaşlar Tyson Fury ringlere geri döneceğini açıkladı. Tarih ne zaman biliyor musunuz? Deontay Wilder'ın Chisora ile yapacağı maçtan bir hafta sonra 11 Nisan tarihinde gerçekleşecek Tyson Fury'nin mücadelesi. Nerede? Yine Birleşik Krallık'ta. Bakın 7 gün arayla Birleşik Krallık'ta hem Deontay Wilder'ın maçı var hem de Tyson Fury'nin ağır siklet mücadelesi olacak. Peki Tyson Fury kiminle maç yapacak? Tyson Fury'nin rakibi Kumuk Türk'ü Arslanbek Mahmudov sevgili arkadaşlar.
1.97 boyundaki Makhmudov Kanada'da yaşıyor ve maçlarına da orada devam ediyor. Son 2 maçını kazandı. Makhmudov İngiltere'de Tyson Fury ile karşı karşıya gelecek. 1.97 diye övüyorum ama uzun boylu, iri, dev gibi bir adam diyorum ama Tyson Fury de 2.06. Tam devlerin çarpışması olacak gibi gözüküyor. Sevgili boks severler, Tyson Fury tabii zaman zaman kuru sıkı yapıyor. Bıraktım deniyor. Bıraktım deyip geri dönüyor. Onlardan bir tanesini yaşayacağız. 36 yaşında Makhmudov, 37 yaşında Tyson Fury. Onlar da 35'i geçtiği için boksta biraz yaşlanmış sayılabilirler. Makhmudov ilk yenilgisini Kabayel'den almıştı. Agit Kabayel'den. Ve sonrasında 2 kez üst üste galip geldikten sonra kendini toparlamıştı. Kumuk Türk'ü Makhmudov. Ve şimdi Fury ile ringe çıkacağı tarihi beklemeye başladılar. Şehir, arena bu video hazırlanırken tam belli değildi. O yüzden onları sizlere aktaramıyorum. Geçelim Varan 3. Üçüncü ağır siklet boks karşılaşmasının kimle kimin arasında olacağına. Sevgili arkadaşlar, IBF'te dünya şampiyonluğu yakaladıktan sonra Hrgovic maçını biliyorsunuz. Joshua ile karşılaşan ve Joshua'ya karşı unvanını knockout ederek koruyan Daniel Dubois da ringe çıkacak. Joshua'yı knockout ettikten sonra Daniel Dubois Alexander Usyk'e çarpılmıştı. Knockout olmuştu ve unvanını kaybetmişti. Tyson Fury'yi yenen Alexander Usyk, Daniel Dubois'u ikinci kez knockout edince tekrar Undisputed şampiyonluğa geldi. Sevgili boks severler, Daniel Dubois geri dönüş yapıyor ve rakibi açıklandı. Maçın nerede olacağı da açıklandı. Maç 9 Mayıs tarihinde yapılacak. Daniel Dubois 9 Mayıs tarihinde ringe çıkacak. Peki nerede? Manchester'da, İngiltere'de yine. Bakar mısınız? Acayip şeyler oluyor ağır siklet boksunda ve Birleşik Krallık'ta. 4 Nisan Deontay Wilder, 11 Nisan Tyson Fury, 9 Mayıs Daniel Dubois. Neredeyse bir aya 3 dev boks gecesini sırdırıyor Birleşik Krallık sevgili arkadaşlar. Sizlere şunu aktarmam lazım. Daniel Dubois kesinlikle ve kesinlikle rüştünü ispatladı ağır siklet boksunda. Kazansa da kaybetse de. Çok iyi boksör. Ve maçlarını izletebilen bir boksör. Zaman zaman acayip yenilgiler alıyor. Zaman zaman da yakıyor yıkıyor ortalığı. Rakibine gelelim. Daniel Dubois'ın işi gerçekten çok zor. Alexander Usyk maçında kaybetti biliyorsunuz. Knockout oldu. Alexander Usyk kadar en az başının belada olduğu bir rakip var. Kim? Fabio Wardley. Bu adam Joseph Parker'ı knockout etti arkadaşlar. Bu adam Parker'dan önce de Justice Huni'yi knockout etmeyi başardı. Berabere kaldı Clark. Fraser Clark'ı bilirsiniz. Adamı rövanşta 1. roundda knockout etti. Daniel Dubois gerçekten işin zor. Çok sıkı hazırlanmak zorundasın. Daniel Dubois 28, Wardley ise 31 yaşında. Diğer iki ağır siklet mücadelesine göre iki gencin maçı diyebiliriz. Acayip işler. Bir aya 3 tane büyük boks maçı sığdırmayı başarıyor Birleşik Krallık. Boks baronları bir şey deniyor sevgili arkadaşlar. Ne deniyorlar acaba? Buradan çıkacak sonuçlara göre sonbaharda kimlerle kimler çarpışacak? Merak ediyorsunuz Alexander Usyk. O ne zaman maça çıkacak? Daha tarihi açıklanmadı, rakibi açıklanmadı ama bir gerçek var. Amerika'da ringe çıkacak. Riyadh Season'dan artık Alexander Usyk ayrılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki kariyerini sürdürecek gibi gözüküyor Alexander Usyk. Şampiyonlar şampiyonu, tartışmasız ağır sikletteki bütün kemerlerin sahibi. Bazı kemerlerin de boşa çıkma durumu var. Bunları da sizlere aktarmak isterim. Joshua'yı soracaksınız. Joshua aslında sonbaharda Nisan ayında ringe çıkacaktı. Ama Nijerya'da geçirmiş olduğu trajik trafik kazasında 2 arkadaşının öldüğü o elim kazada çok etkilendi. O kazada kendisi de yaralı kurtuldu ve Joshua bir süre dinlenecek gibi gözüküyor ama boksa geri döneceği de kesin. Ama maç tarihi henüz belli değil. Herhangi bir mekan, zaman, rakip Joshua ile ilgili an itibariyle söz konusu değildi bu video yayına hazırlanırken.
Sevgili arkadaşlar, bu programımızın konusu eskiden dünya şampiyonluğu yaşamış ve halen dünya şampiyonluğu bulunan ağır sikletteki boksörlerin takvimleriyle ilgiliydi. Birçok ağır siklet boksör var. Onların da maçları açıklandıkça sizlere duyurmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Programın altına yorumları yazarsanız çok sevinirim. Sizce maçların sonuçları ne olur? Onları da altta belirtebilirsiniz. Yanlış bilgilendirme yaptıysam, maçların atıyorum tarihi değişmiştir, mekanı değişmiştir. Onları da altta sizler yazarsanız mutlu olurum. Aynı zamanda da yeni bilgiler varsa onları da ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi her şeyin başı sağlık.